Günaydınlar efendim. Sürpriz bayram yayınımıza hoş geldiniz. Bayramda sizleri yalnız bırakmayacağım demiştim. Burada 4 köpek, 4 kedi, bir tane paçalı tavuk kaçtı. Serbest gezen tavuk. Ama bir arıyla yayın yapıyorum. Artık arının durumu bilmiyorum ne olacak, hep birlikte görürüz. Yazlık moduna geçtik. Bahçeler açıldı. Burada açıldı. Alaçatı Bilim malumunuz. En büyük bomba da Çağla Şikel oldu. Yeni sevgilini kapıp koşturarak Çeşme'ye geldi. Meğersem verelim şöyle. Çağla Şikel 2025 yılında Mertcan, dur bakayım kimmiş? Mertcan Tunca ile beraber şimdi Erinç Ulutürk'le ilişkisi sona ermiş. Hemen yeni bir aşka yelken açmış. Yeni aşkı sörfçüymüş. Sörfçüler, yani güzel vücutlu genç erkekler burada bulunuyor. Haberiniz olsun. Bak böyle taşıyorlar da. Güzel vücutlu genç erkek isteyenler arkadaşlar Çeşme, Alaçatı sörf plajlarını öneriyoruz. Yaş farkı 13'müş. Olsun. Güzel kadın. Yani fiziği düzgün olur. Yani ne olur? Böyle ilişkilerde kadınla erkek arasındaki yaş farkı problemi ne zaman ortaya çıkar? Çok ciddi bir ilişkiye girecekler de, evlilik boyutuna gelecekler de, evlilik boyutunda adam ben çocuk isterim diye tutturacak da, kadın çocuk veremeyecek yaşa gelecek de, işte o zaman kadın erkek arasında yaş problemi ortaya çıkıyor. Günümüzde 55 yaşındaki Nuray Sayar'ı doğuruyorsa herkes bir şekilde doğurup göz boyar diye düşünüyorum. Biliyorsunuz embriyo yerleştiriyorlar anneye ve doğuruyor. Öyle bir şeyler var. Ben bu seri aşkı anlamıyorum yalnız. Ya ben 2025 yılında birinden ayrılsam, bir uzun ilişkimden hemen daha, yani ne bileyim 40'ı çıkmadan ve kocaman çocuklarım varken Çeşme plajlarında görüntüleneceğim bile bile böyle sere serpe olur muydum? Arkadaş, gittiğiniz plaj çok piyasa bir plaj, tamam mı? Bak, bir ilişkinin ciddiyetinden emin olmadan göz önündeki bir plaja gidip böyle davranmak, gelin beni çekin demek. Bunu hep söylüyorum. Ak Merkez'in Ulus Kapısı gelin beni çekin demek. İstinye Park'ın masa restoranının olduğu kapı ve Louis Vuitton'un olduğu kapı gelin beni çekin demek. Çeşme'de bayram günü gideceğin herhangi bir plaj, bir beach gelin beni çekin demek. Öyle tenha yerler var ki. Bak, otelinde otur. Güzel deniz kıyısı. Ya da bir otele git, plajı olan. Kimse seni çekemez. Sen ilişkinden ne kadar eminsin? Çocuklarını ne kadar az umursuyorsun? İşte birkaç ay arayla bir anne olarak artık, hani anneyim diyorsunuz ya, anne o bir şey demeyin. Anne yorum yapmayın. Çocukları var, ayıp olmasın. Ben mi düşüneceğim el alemin çocuğu? Ana olan düşünecek. Şimdi gelip de halka arz etme ilişkini. Bunu ben genç kızlarımız için de söylüyorum. Bütün kadınlarımız için söylüyorum. Şu 3 ay bir tamamlanmadan bu ilişki ciddi mi değil mi? Geleceği var mı yok mu? Çünkü 0-3 ay arası ilişkilerde normalde bu ilişki mi değil mi dönemidir. Kadın kendini ilişkide zanneder. Ama normalde bu 0-3 ay arasında flört müyüz, ilişki miyiz, gecelik miyiz, günlük müyüz, haftalık mıyız? Arada sırada buluşan tiplerden işte friends with benefits miyiz falan, bakarsın. Bir dur ama destur, yani bu kadar mı susadın aşka? Yani şu da değil ya. Dur bakayım. Şöyle de değil yani artık hani. Anneyim, ondan sonra gelin anneyim deyin ya. İstese görüntülenmezdi. Kısaca söylemeye çalıştığım şey bu. İsteseydi görüntülenmezdi arkadaşım. İsteseydi otelin önünde otururdu. Sörfçünün kollara bak iyiymiş. Görüntülenmezdi. Bak bak, nasıl bir şefkat, nasıl bir okşama, nasıl bir adama aşık olmuş belli. Buna aşk derim ben. Erkekler de güzel vücutlu ve ünlü kadınlara kolay aşık olur zaten. Bakalım ne kadar sürecek. Tamamı diye bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü. Şimdi bayramda ortalığı karıştıran başka bir şey var. Bir aile pozu. Getirelim o aile pozunu. Bakın. Sosyal medya ikiye bölündü bu bayram. Medeniyet mi sizce diye. Feraye Tanyolaç, Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu'nun ailesi aynı karede çocuklarla buluşuyor. Hülya Avşar bunu defalarca söylemişti. Demişti ki ben zaten gidiyorum, işte çocuklarına bakıyorum, çocuklarını çok seviyorum, hiç sorun yok, medeniyiz, şudur budur. Bakın,
Evde Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu. Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğini bitiren Feraye Tanyolaç diyorlar ama Feraye Tanyolaç evliliği bitirmiş değil. Çoğu kişinin bildiği ama dillendirmediği sanat camiasının, sosyetenin ve iş camiasının vefat etmiş isimlerinden bir tanesiyle. Yıllardır ve Kaya Çilingiroğlu'nun da arkadaşı bu isim. Hülya Avşar'ın gizliden evliyken görüştüğü, bir nevi açık evlilik yaşadıkları dedikodusu vardır. Bakın insan psikolojisi şöyle çalışır. Ben kocama küllüm sadık, hiç kıpırdamıyorum, hiç yaramazlık yapmıyorum. Evdeyim, çoluğum çocuğum işim. Kocam fıldır fıldır fıldır. Luka kapılarında Feraye ile yakalanacak. Bir de çat diye onunla evlenecek. Bir de çocuk yapacak. Beni aldattığı karısıyla evlendiğip de yaptığı çocuğa ben bakacağım. Aile diye de gideceğim. Bu şöyle olabilir. Benim o adamdan çocuğum varsa adam gelir görür şeklinde olur. Adamın sonradan yaptığı çocuğa ben niye müdahil olayım abi? Anası var, babası var. Adamın sonradan yaptığı çocuğa ben niye salça olayım? Değil mi? Böyle bir şey var. Şimdi köpekler azdı hemen. Gamze Hanım. Evet, sonradan niye salça olayım diye bir şey var. Yani benim çocuğum vardır. Yeni anne gelir, yeni cici baba gelir ve onlar bir şekilde uğraşırlar, ederler. Eve gelmek isterler. Çocuk, tamam. Ama yeni evliliğinde doğurduğu çocuğa gidip benim bakmam kadar saçma bir şey yok. Şimdi bakın şu dedikoduyu iyi dinleyin. Açık evlilik yaşadıkları yıllarca söylenirdi. Hülya Avşar'la Kaya Çilingiroğlu'nun. Hatta Kaya Çilingiroğlu'nun arkadaşı, çok ünlü bir iş adamı ile Hülya Avşar'ın yıllarca süren bir beraberlik yaşadığı evlilerken Kaya Çilingiroğlu'nun da buna göz yumdu. Bu beyefendinin maddi ve manevi imkanlarının sınırsız olduğu söylenirdi hep. O yüzden ben kendi açımdan düşünüyorum. Ben evde cevizli baklava açıp bayram günü otursam, kocam fıldır fıldır lukalarda yeni kadınlarla geçse, ben bunu görünce kızarım arkadaş. Benim de varsa fındıklarım, o zaman derim ki tamam abi, zaten karşılıklı haberdarız. Adamcağız patladı, yazık oldu. Şimdi ben affeden kadın rolüne bürüneyim derim. Aslında burada zararlı Kaya. Çünkü Kaya çıkıp hiçbir zaman diyemedi. Siz Hülya'yı biliyor musunuz? Diyemedi. Şimdi bazı kadınlar zekidir Hülya Avşar gibi. Gidip böyle Çağla Şikel gibi herkesin gittiği plaja yatıp daha ilişkisinin ikinci ayında ebelenmez. Ebelenmeyen sanatçılar, adı çıkmayan sanatçılar stratejik çalıştıkları için, yoksa kimseyle görüşmedikleri için değil, hepsi birileriyle görüşüyor. Arnavutköy'de 3 balıkçı var, gidersen basılırsın. Tarabya'da var, gidersen basılırsın. Aynı şekilde kendini aklamak için kocanla çocuğunla da aynı yere gidersin. Basılırsın, ailesiyle yemek yedi olur adı. Şimdi burada sanmayın ki Hülya Avşar'ın bu affediciliği böyle yüce gönüllülüğü ve Mevlana ve Mesnevi tavrından geliyor. Hayır. Her kişi kendinden bilir iş. O beni affetti, ben de onu affederim. O göz yumdu, ben de yumarım. Zaten bizim ilişkinin dinamiği buydu. Böyle geldi, böyle gider diye geliyor arkadaşlar. Evet, evet, Çağla'ydı demin güreşen Greco-Romen Çağla'ydı. Plajda güreşen kişi Çağla'ydı. Şimdi anladınız mı ne olduğunu, nasıl affettiğini? Bu bilinen bir şey sosyete ve sanat dünyasında. Hülya Avşar'ın, Kaya Çilingiroğlu'nun ve Türk iş dünyasının hangi çok ünlü ve başarılı ve çok güçlü ismiyle yıllarca görüştüğü, Kaya'nın onu tanıdığı, hatta golf arkadaşı olduğu vesaire vesaire vesaire, daha da söylemeyelim, bir tevatür olarak bırakalım. Yine aynı şekilde bir ilişki meselesi daha, bir karmaşa daha getirelim ekrana. Bakın o da şu. Yeni sevgilisiyle eski eşiyle evliyken tanışmış. Bunun da detaylarını vereyim hemen size. Murat Dalkılıç beni tavladı diyor Özgü Kaya. Ve şöyle tanışmışlar. Ben öğrenciyken 2016 yılında müzik üzerine bir proje teklif etmişti. O sırada da Murat Dalkılıç Merve Boluğur'la evli. Yani yıllar önce Murat Dalkılıç
Daha öğrenci bir kıza bir proje teklif etmiş. Orada tanışmışlar. Merve Bolur'la da Murat Dalkılıç evliymiş. Şu anki sevgilisi de öğrenciymiş. Sonrasında ama ben hazır hissetmemiştim. Sonrasında enerjimizin çok uyuştuğunu fark ettik. O zaman siz görüşme halinde kaldınız. Bu da neyi gösteriyor? Evli bir adam var, karısı oyuncu. Gidip genç bir öğrenci kıza proje teklif ediyor. Çok etkilendiyse yeteneğinden olur. Kız hazır hissetmiyor, reddediyor. Olur. Peki sonra enerjinizin uyuştuğunu nasıl fark ettiniz siz? Biriyle görüşmezsen uzaktan mı fark ediyorsun enerjinin uyuştuğunu? Yani adamla 15 dakika görüştün, proje teklif etti, reddettin, bitti. Sonra 10 sene düşündün, enerjimiz uyuşmuştu ama mı dedin yani? Demek ki görüşmüşler. Demek ki bir olta atma, tencerenin altını kısık tutma yöntemi yaşanmış. Tencerenin altını kısık tutma yöntemi nedir arkadaşlar? Şudur, anlatayım hemen. Hoşlandığın kadınları, kızları, erkekleri yedeklersin. Tamam, onları arada bir ararsın. Arada bir sorarsın. Çok vıcık vıcık olmazsın, o sevgilin vardır. Yazın neredesin, Alaçatı mı? Uğrarım ben geldiğimde. Anla ki sevgilisi var. Bir boş vakit yaratırsa 15 dakika görecek seni. Ama bak, göreceğinin ümidini veriyor. İstanbul'a gelirsen mutlaka ara, görüşelim. Bir plan yapıyor seninle. Bağı koparmak istemiyor ama o an hazır değil. Bu tencerenin altını kısık tutma yöntemidir. Bunlara düşmeyin. Hazır insan ilişkiye dört elle sarılır ve o an o ilişkiye başlamak için elinden geleni yapar. Bunların yaptığı yedeklemek. Ama bu kız faydasını görmüş. Yıllar sonra adam boşanıyor. Aralarında yaş farkı var tabii. Daha öğrenciyken tanışmışlar. Adam boşanıyor. Ondan sonra bunlar birlikte oluyor. Evlenecekleri de konuşuluyormuş. Ama şunu da unutmayın. Böyle bir adamla evlenen aynı şey başına gelir. Biz kadınlar üzülürüz. Vay, adam gitti de onu aldı da benden ayrıldı, bununla evlendi de. Ve bak, aynı şey o kadın da başına gelecek. Hiç üzülme, çünkü aynı malı alıyor. Bu bir. İkincisi, bir adam seninle evlenmiyorsa, uzatıyorsa evlilik durumunu, sürekli erteliyorsa, evliliğe karşıyım, hayır bekleyelim, cart curt diyorsa, bu adam seninle evlenmiyordur. Senden ayrılır, 3 ay içinde başkasıyla evlenir. Bu adam seninle evlenecek motivasyonu kendine bulamıyordur. Ya yeterince içine sinmemişsindir, ya seninle oyalanıyordur. Eğer niyetiniz evlenmekse oyalayan adamdan da uzayın arkadaşlar. Bir de ayrılırsınız, bir ay sonra gelir yüzükle evlenme teklif eder size. Pişman olur, yalnız kalır. Bu da bir inattır. Siz kabul eder misiniz böyle bir adamı? Her şeyi iyi düşünerek yapmak lazım şu kadın erkek ilişkilerinde. İyi düşünülmemiş halktan bir örnek getiriyorum ekranlara. Genç kızlarımızın özelliği şu: sponsor tipler var ya, sponsorum benim, sponsor. Fenomen bunlar güya. Resmen sokaktan yaşlı adamları sponsor bulup veya çirkin veya para olmadan hiçbir şey olamayacak adamları. Çünkü güzellik kadının gücüdür, gençlik kadının gücüdür, para da erkeğin gücüdür. Diyorlar ya, bir erkeğin dekoltesi cüzdanıdır diye. Doğru. Geçtiğimiz günlerde bir bey yazıldı benim bu şeye. Yeniden Aşk Olsun projesinde. Dedi ki bana, benim paralı olduğumu kimseye söyleme, olur mu dedi. Ben de ne dedim biliyor musun? Neden? Kadınlar neyine gelecek senin dedim. Yaşı var, evlenmiş, ayrılmış. Ondan sonra tek başına, şimdi ben bir de sana fakir diyeyim, kadın neyine gelecek? Bir kadının güvende ve rahat hissetmek istemesi, geleceğini evi köyü işi gücü olan bir adamla kurmak istemesi normaldir. Ama gelecek kurmak ve evlilikten bahsediyoruz. Fakat kardeşim, yani sponsor bu Miami'yi göreceğim diye herifle baştan elbisemi ödeyeceğim mi, biletimi alacağım mı diye gidip işte aha böyle dıptızlak kalırsınız hanımlar. Hemen verelim. Beni bırakıp gitti arkadaşlar. Normalde bir hafta kalacaktım. Bir hafta boyunca her şeyimi ödeyeceğine dair söz verdi bana. Ama 2 gün önce tartıştık. Bana dedi ki çok konuşuyorsun. Ve boş konuşuyorsun. Ben de artık sana tahammül edemiyorum. Konuşmayan bir kız istiyorum dedi. Ben de dedim ki ben de böyle kardeşim. Bu sponsorluk hizmetine benim konuşma ve şaka yapmam da dahil. O da dedi ki yok, ben istemiyorum. Bıraktı gitti. Şu anda tek başıma yaya olarak kaldım. Ne sponsorum var, ne hiçbir şeyim yok. Bana aldığı kıyafetleri de aldı gitti. Bir tek bu kaldı üstümde. Üstüme giyecek tişörtüm bile yok, kalmadı. O yüzden böyle geziyorum. Başka sponsor arıyorum. Bak karşıdan bir adam geliyor, ona bir soracağım.
Türkçe soruyormuşum ve Türk çıkıyormuş. Olmaz. Olur musun? Olmuyor. Nasıl sordu? Göz mü kırptı? Ne yaptı? Bu nasıl bir şey arkadaş ya? Fakat bunlar hep böyle. İnternette sabahlara kadar millet sponsor arıyor. Haberiniz olsun yani. Adamlar da seyahate yalnız gideceğim. Güzel bir kızla gideyim. Vıdı vıdı işte bir oynayalım, bir eğlenelim, gülelim diyor. Bunu yapıyorlar. Ve kızlar kolay parayı seviyor. Eskiden ne bileyim bir çantaya, bir kolaya artık bir mekana görmediği bir yere tatile var. Benim arkadaşlarımın Alaçatı'da mekanları var, otelleri var. Geleyim mi beni ağırlar mısın diyen gencecik kızlar var. 22 yaşında, 23 yaşında öğrenci. Sadece tatil için koskoca adamların mekanlarında gezmek için bunu yapacaklar. Şimdi burada bir arkadaş enteresan bir şey yazmış. Kesinlikle tasvip etmiyorum. Seda Hanım ben kız arkadaşımla çıkmadan önce ben evlenmeyi düşünmüyorum dedim. Kabul ediyorsan çıkalım dedim ve bir yıl çıktık. Sen bunu kendini rahatlatmak, vicdanını rahatlatmak için söylemişsin. Akıllı bir kadın evlenmeyi düşünmese bile bunu kabul etmez. Bu senin yanına ne bileyim uzman yardımcısı, sekreter, asistan olarak giren birine şunu demek gibi bir şey. Kardeşim sen anca benim asistanım olursun bu işe gir. Ben seni ne terfi ettiririm, ne daha iyi bir iş veririm, ne maaşını artırırım. Sen benim gözümün asistansın öyle kalacaksın demek. Ben sonunu bildiğim işe niye gireyim güzel kardeşim? Senin vicdanın rahatlayacak diye Kurt teşekkür ediyorum. Senin vicdanın rahatlayacak diye baştan ben evlenmem ama ya çıkalım ona göre. Bir hele dur sen kimsin ya? Öncelikle. Ben evlenecek miyim seninle bir bakalım. Benim aklıma yatacağını. Ama farz et aşık oldum. Evlenmek isteyeceğim. Çocuk yapmak isteyeceğim. Ama ben sana söylemiştim. Hayır bunu mu isteyeceğim senden? Sen beni hangi kategoriye koyuyorsun en baştan? Nasıl senin vicdanın rahatlayacak diye ben senin yanına çırak mı giriyorum? Öyle bir şey olmaz. Bunu baştan size kural olarak getiren hiçbir erkekle 15 dakika geçirmeyin. Bu siz evlenmek istemiyor olsanız bile böyledir. Hayırdır abi? Ben seninle evlenme meraklısıyım. Sen bana bunu baştan söyleyip vicdanını rahatla. Beni tepe tepe kullan bir sene sonra ayrıl. Olmaz o şey. Evleneceğim vaadi vermezsin. Kadın da zaten evlenmek istemiyorsa veya seni tanımadı aklı başında bir kadın da seni tanımadan evleneceğim diye bir avuç tuzla koşmaz. Onun üzerine ilerleyen bir sene sonra zaten bir erkek bir kadına ciddi bir ilişki, evlilik, yüzük, söz, birlikte yaşamak, bir yere taşınmak, gelecek planıyla gelmemişse o işten de bir alt olmaz. İlk 0-3 ay ilişki mi değil mi? 3-6 ay arkadaşlarıyla tanıştırıyor mu, çevresine sokuyor mu? 6 ay, bir yıl gelecek planı var mı? Yoksa yok. Maksimum 2 yıl içinde buna karar verilmesi lazım. Hayat hem kısa hem uzun çünkü. Şimdi bir başka konuya gelelim. Uçakta çok büyük bir çirkinlik yaşanmış arkadaşlar. Bir tane hanım 70 yaşında. Bakın ben yaşlıları severim. Bir yere kadar ama. Yani aklı başında 70 yaşındaki bir insan. Ya bu ülkeyi 78 yaşındaki insan yönetecek. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu getiriyorsun 80 yaşında. Ama bazı insanlara da 70 yaşındakini, 65 yaşındakini sırf yaşlı diye benim tolerans göstermem falan gerekmiyor kardeşim. Sırf yaşlı diye kimseye saygı duymam. Memleketi teslim ediyorsunuz 80 yaşındakilere de yaşlı diye birine durup dururken saygı duymak zorunda mıyım ben? Hayırdır. Şimdi bunun birkaç türü var. Göstereceğim şimdi. Bir kadın getireceğim. Uçakta su istemiş, verilmemiş. Bana uçakta su verilmezse ben ağlarım, zırlarım, bağırırım, çağırırım. Bana derim şefini getir, kabin memurunu getir. Ne münasebet su verilmiyor. Yani bir de insanın boğazında bir şey kalır, öksürür, tıksırır bir şey olur yani. Su acil verilmesi gereken bir şey. Su bu su. Ama bana su getirmeyen insana da benim savunmamın ilki ben bu ülkeye $1 getirdim. Hangi biriniz $1 getirdiniz diye başlamaz. Yani bu kadın o uçağa binmiş, Türk milletini hor görüyor. Kaçta mı yaşıyormuş, neymiş, yaşı 70. Tamam teyzeciğim su verilmediği için haklısın. Ama bizi kendini öncelikli görme sebebin küllüm yanlış yani. Verelim ortalığı karıştırmış uçakta. Hanginiz bu ülkeye dolar getirdiniz? $1. Ha? Bana hizmet etmek zorundasınız. Merhaba. Merhabalar. Biraz sizinle görüşebilir miyiz? Gelebilir misiniz rica etsem? Şimdi memur bey, bana su vermeyenler mi suçlu ben mi? İlk önce onu konuşalım.
kalkandan geliyor. Su istiyorum da bu personel bana bir damlasın. Tamam. Ben gelirim dışarı. Evet, Ben, tamam. yani bu olacak iş mi ya? Hayır. Olacak iş mi? Yeter yaptığınız ya. Yeter artık. 70 yaşındaki kadını ağlatıyorsunuz be. Yeter ağzını satacağım hepiniz. Tamam. Yeter artık. Yeter. 8 senelik eczacıyım ben. Az önce kardeşim. Az önce bu ülkeye hanginiz dolar getirdiniz? Hiçbiriniz bir dolar bile yani doları nereden getiriyorsan orası su versin diyeceksin de olmaz tabii. Bu su. Suyun acil verilmesi lazım. Kimi ilaç içer, kiminin boğazı tıkanır, kimi nefes alamaz. Allah'ın suyu vereceksin de cümleye şöyle girin. Hanginiz bu ülkeye dolar getirdiniz? Bir dolar. Ha? Bana hizmet etmek zorundasınız. Merhaba. Merhabalar. Biraz sizinle görüşebilir miyiz? Gelebilir Yani zaten sana hizmet etmek zorundalar. Uçak iniyordur, kalkıyordur, gecikmiştir, hostes çeneye dalmıştır. Neyse haklısın suyunun gecikmesinde. Su gecikmemeli. Evet. Ama hanginiz bu ülkeye dolar getirdiniz? Bir dolar bile getireniz yok. Bana hizmet etmek zorundasınız. O zaman derler ki adama git dolarını kazandığın ülkede hizmet etsinler. Yani şu ülkeye 3 gün biz de bu ülkeye var ya saçımızı, başımızı, gençliğimizi, onurumuzu, saatimizi, zamanımızı, sabahımızı, midemizi, gastritimizi, bağırsağımızı verdik ulan. Sen mi verdin bu ülkeye? Bu ülkede ayakta durup çalışıp alnının teriyle para kazanıp fatura ödemek marifettir. Gavuristan'a gidip para kazanıp orada dolarları burada saçıp ezip buraya da geliyor bir kro. Tamam mı? Yani hayatta burada başaramamış, oraya gitmiş, euro ile para kazanıyorum diye mekanlarda kavga çıkaran, oturmayı kalkmayı bilmeyen, tamam mı? Ondan sonra Almanya'dan geliyorum deyip Almanca bilmeyen, bari oraya entegre olsaydın. Biraz yani bir Avrupa kültürü getirseydin. Buradaki Hanzoların hepsi böyle. Tenzih ediyorum tabii ki doğru düzgün çalışan, Türklüğünü kabullenmiş, memleketine gelip de güzel tatil yapan insanları ama evet abi bir Almancı zorbalığı yaşıyoruz gerçekten. Yaşıyoruz yani. Burada gurbetçi zorbalığı yaşıyoruz veya Alman. Bu arada gurbetçi demeyin onlara. Gurbette falan değiller arkadaşlar. Gurbet mecbur olarak gittiğin bir yer. Onlar isteyerek gitti ve yerleşti ve çalışıyor. Onları kimse bunlar Nazım Hikmet mi kardeşim? Bunlar Cem Karaca mı? Vatan toprağından mı sürüldü Cem Karaca gibi de gitti Almanya'ya yerleşti. İş bulamadı. O döviz tatlı geldi. O zaman mark vardı gitti. Allah Allah. Yani kimse kovmadı. Adam siyasi suçlu olur, vatanından uzakta, işte sürgünde olur, öyle olur, böyle olur. Para diye gittiniz güzel kardeşim. Ondan sonra gelip de biz gurbetçiyiz. Bana ne? Bana ne? Bir de oradan gurbetçilerin kendileri başkalarıyla yönetilirken buraya gelip oy vermesi kadar saçma sapan bir şey bilmiyorum yani. Sen kendin orada oy vermiyor musun? Vatandaş değil misin mesela? Almanya'da 3 kuşak yaşıyorsun. Halen vatandaş olamadın mı? Kendin orada nasıl yönetileceğine karar vermiyor musun? Veriyorsun. Gelip bir de burada benim nasıl yönetileceğime niye karar veriyorsun? Senin ikametin nerede kardeşim? Senin ikametin nerede? Hannover'de mi? Ankara'da mı? İstanbul'da mı? Van'da mı? Nerede? İki yerde ikamet edemezsin çünkü. İkametine oy ver. Alman veya gurbet veya Japonya'ya yerleşmiş herhangi bir insanın bizim yönetiliş biçimimiz ile, çünkü biz vergi de veriyoruz buraya, karar vermeleri kadar saçma bir şey bilmiyorum ben. Sana ne? Sen git Merkel'e mi oy veriyorsun? Bilmem kime mi oy? Onlara bak ya. Onlara bak arkadaş. Seni kimse kovmadı ayrıca. Gurbet öyle bir şey değil yani. Sen kendin güle oynaya gittin. Bir de bunun sorumluluğunu taşı. Bunun sorumluluğunu taşı. Güle oynaya gittiğin yerin şimdi bize biz gurbette neler çekiyoruz, ülkenize döviz getirme. Çok da muhtacız. Senin yerine bir tane kıçı boklu Alman turist gelse aynı dövizi getiriyor zaten. Döviz getirip ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun döviz getirip? Alnıma mı yapıştırıyorsun? Ne yapıyorsun o dövizi getirip? Bir mal karşılığı o dövizi harcıyorsun. Yoksa havadan getirip etrafa mı dağıtıyorsun? Ne yapıyorsun? Merkez Bankası'na döviz mi bağışlıyorsun? Bir yatırım yapıyorsan da kendine yapıyorsun. Biz de dövizle alıyoruz, merak etme. Biz de dövizle depozito ödüyoruz, kira veriyoruz. Biz de bir şey alırken döviz üzerinden alıyoruz.
Hani döviz getiriyoruz. Ulan biz kendi ülkemizde Türk lirası kazanıp döviz harcıyoruz be. Her şey döviz endeksi. Ne sandın? Havanız civanız batsın. Bana zerafetle gelin, eğitimle gelin. Cehaletle gelen kimse dövizden yapılmış olsa adam değil ya. Böyle saçma sapan bir şey yok ya. Mantıksızsınız. Ama şimdi bak Kurban Bayramı arkadaşlar. Sultanbeyli İstanbul. Kurban berbere daldı. Başa alıyorum. Bir dakika dikkatli bakın. Gördünüz mü Sultanbeyli'de? Zavallıcık gitmiş. Kaçtı kurtulmadı ya. Maalesef kurtulmadı. Yakalarlar onu. Hiç Sultanbeyli'de şu anda serbest geziyor ve habitatına kavuştu. Özgürlüğüne kavuştu. Kanatlarını taktı. Kelebek gibi uçuyor falan. Değil yani. Yakalandı tabii ki yani. Yakalandı. Ne olacak, o bıçağa kavuşacak o kurban. Evet. Yani peki. Şimdi ben döktüreceklerimi döktür. Bir tane daha var ya. Onu da vereyim mi size? Yok ya, vermeyeyim. Vermeyeyim. Hakan Peker'le ilgiliydi, vermiyorum. Sonra yarın veririm. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendiniz gibi düşün. Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil. Herkes beni sevmek zorunda değil. Herkes beni beğenmek zorunda değil. Herkes beni izlemek zorunda değil. Ama bir dayanağı olan ve mantığa oturtmaya çalıştığım stoacı düşüncelerim ve Jung taraftarlığımla, Carl Jung yani, ya da Almancasıyla, güzel sohbetlerimize katılmak isteyen herkes buraya başvurabilir. Her akşam, dün de vardı. Dün mesela ne işledik Ayon'da biliyor musunuz? Gülerken niye ağlarız? İnsan aynı anda hem gülüp hem ağlayabiliyor, biliyorsunuz. Neden? Peki çünkü beynin iki farklı yeri aynı anda çalışabiliyor. Biri amigdalı ağlatan, diğeri başka. İşte hüzünlenirken sevinebilir miyiz ya da çok sevindiğimiz bayram günü neden hüzünleniriz? İki duygunun yan yana oluşmasına ne ad verilir? Bittersweet ve bir adı daha var. Gizli. Katılırsanız her gün bir şey öğrenmeden uyumazsınız. Hüznün ve mutluluğun yan yana olması, gülerken birden ağlayabilmek, ağlarken birden kahkaha atmak normal bir ruh hali midir? Ne kadarı insana özgüdür, ne kadarı tedaviliktir falan. İşte böyle güzel konular konuşuyoruz. Dün Kurban Bayramı olduğu için bu konu çağrışmıştı bizde. Bekliyoruz efendim, son derece kaliteli öğretim görevlilerimiz, yazarımız, çizerimiz, sanatçımız var. Her gün beraberiz. Bayram seyran dinlemedik. Buraya dahil olursanız benim güzel bir kültür, sanat, eğitim, kişisel gelişim projeme dahil olmuş olur. Her gece de benden bıkarsınız, çenemden. Sizleri kocaman öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, sevgi ve saygımla kalın. Beğeni, üyelik tabii ki istiyorum herkes gibi. Bay bay.